Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsen'in YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 1,5-2 yaş ölçülerinde çiçekli hırka anlatımı yapacağım. Hırkam için 7 numara şiş kullandım. Hırkamın kendisini örmek için Alize Süperlena Maxi kullandım. Çiçeklerini yapmak için de orta kalınlıkta ip kullandım. Sizler de mutlaka elinizde bu iplerden vardır. İstediğiniz renklerde çiçeklerinizi yapabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi hırkamızın yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Çiçekli hırkamıza 7 numara şişimize 18 ilmek atarak başlıyoruz. Önce sağ ön kısmı örelim. Bana göre sağ ön kısmı. Şimdi 7-8 sıra lastik öreceğim. Bir ters bir düz olarak öreceğiz. İlk ilmeği şu şekilde örüyorum. Daha sonra bir ters bir düz. Bir ters bir düz olarak 7-8 sıra lastik örelim. Önce sağ ön parçamızı, daha sonra sol ön parçamızı, sonra da arka parçayı, daha sonra da kolları örüp hırkamızı tamamlayacağız. Yedi sekiz sıra örüp gelelim. Yedi sıra bir ters bir düz olarak lastik kısmımızı tamamladım. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzümüzü düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak ördüm. Arka yüze geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzümüzde olan ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ön yüze geçtim. Bir sıra düz, bir sıra arka yüzde ters olarak ördük. Toplam 2 sıra ördük şimdi. Yine ön yüzde düz olarak örüyorum. Ön yüzümüzü düz,
Arka yüzü ters olarak toplam 16 sıra öreceğiz. Yani 8 sıra düz, 8 sıra ters öreceğiz. Sondaki ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Ön yüze geçtim. Pardon, arka yüze geçtim. Arka yüzümüzü ters olarak, ön yüzümüzü düz olarak örüyoruz. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzümüzü düz olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde kaç sıra ördüğümüzü sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördük. Toplamda 16 sıra örüp gelelim. Sağ ön parçamızı lastik kısmından sonra 16 sıra ördüm. Arka kısımdan sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bu parça benim sağ parçam. Bana göre sağ tarafı örüyorum. Bu kısımda kesim yapacağız. Hırkamızın ön kısmında eksiltmelere başlayacağım. Bu şekilde V olarak devam edecek. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar yine düz olarak örüyorum. Sonda 3 ilmek kalacak. Şimdi 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmekten 2 tanesini birlikte örerek kesiyorum. Eksiltmelere başlamış olduk. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği düz olarak örüp yine ön yüze geçtim. Ön yüzde bu sırada kesme yapmıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı eksiltmeden örüyoruz. Her ön yüzde eksiltmiyoruz arkadaşlar. 2 sırada bir eksiltme yapıyoruz. Arka yüzde zaten eksiltmelerimizi yapmıyoruz. Ön yüzde yapıyoruz. Ön yüzde de 2 sırada bir eksiltme yapıyoruz. Her sırada değil. Eksiltme yaptığımız sıradan sonra eksiltmeden örüyoruz. Daha sonra eksiltiyoruz. Bir ilmek yakamız için kesiyoruz. Şimdi ön yüze geçtim. Burada bir ilmek kesmiştik. Daha sonra yine bir sıra kesmeden ördük. Şimdi bu sırada yine keseceğiz. Yine 3 ilmek kalana kadar örüyorum.
3 ilmeğim kaldı. 2 tanesini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeğimi de örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi bu sırada yine kesim yapmayacağız. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. 1 2 3 3 ilmek kesmiş olduk. Şimdi bu sırada yine bir ilmek keseceğiz. Sonda 3 ilmek kalana kadar düz olarak örelim. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 2 tanesini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği de düz örüp arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi yine ön yüze geçtim. Ön yüzde şişimizde 10 ilmeğimiz kalana kadar burada kesimlere devam edeceğiz. Her iki sırada bir ön yüzde keserek şişimizde 10 ilmek kalana kadar örelim. Şişimde 10 ilmeğim kaldı. 18 ilmekle başlamıştık. 8 ilmek eksilttik. Şişimizde 10 ilmeğim kaldı. Burada kesmiş olduğumuz ilmeklerimiz belli oluyor zaten. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8. ilmeğimi kesip kesme işlemini tamamladım. Bu şekilde kıvrılma olması normal arkadaşlar, düz örgü olduğu için. En son kesim yaptım. Kestikten sonra 10 ilmeğimizle 4 sıra öreceğiz. En son ilmeğimizi kestikten sonra 10 ilmeğimizle 4 sıra örüyoruz. Birinci sırayı şimdi ördüm. Şimdi 2, şimdi üçüncü sırayı örüyorum. Son sırayı örüp ön parçamızı
tamamlayacağım. Son sıramızı da örelim. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde hem örüp hem keselim. İlk ilmeğimi aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz olarak örüp kesiyorum. Ön parçamızı kesip tamamladım. Bu bizim sağ parçamızdı. Şimdi sol parçasını başlayalım. Yine 18 ilmekle başlayalım. 7 sıra bir ters bir düz olarak lastik örüp gelelim. Sol parçamızı da 7 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi bu sırada düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer parçamızın aynısını yapacağız fakat kesimleri farklı tarafta yapacağız. Arka yüzü de ters olarak örüyorum. Diğer parçamızda olduğu gibi 16 sıra örelim. 8 sıra düz, 8 sırada ters olarak örüp kesimlere geçelim. Lastik kısmından sonra 16 sıra ördüm. Şimdi sol parçamızı da kesmeye başlıyorum. İlk ilmeği alıyorum. Örmeden daha sonra ikinci ilmeği çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeğimizi çevirip kesiyoruz. İlmeklerin daha düzgün olması için ilmeği çeviriyorum. Sıramızı düz olarak tamamlıyoruz. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi yine ön yüze geçtim. Bu sırada kesim yapmıyorum. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Şimdi ön yüze geçtim. Bu sırada kesim yapacağım yine. İlk ilmeğimi örmeden alıp ilmeğimi çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Diğer parçada olduğu gibi bu parçayı da aynısı gibi örelim. Toplamda 8 ilmek keseceğiz. 10 ilmeğimiz kalana kadar her ön yüzde 2 sırada bir kesim yapıp 10 ilmeğimiz kaldıktan sonra da 2 sıra düz 2 sıra ters toplamda 4 sıra örüp sol parçamızı da tamamlayalım. Sol parçamızı da tamamladım. Ön parçaları tamamlamış olduk. Şimdi arka parçaya geçiyorum. Arka parçamızı 38 ilmekle başlıyoruz. Yine 7 numara şişe 38 ilmek attım. Yine ön parçalarımızda olduğu gibi lastik kısmını bir ters bir düz olarak 7 sıra öreceğim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak 7 sıra örelim. Daha sonra lastik kısmından sonra 49 sıra öreceğiz. Ön parçalarımızı 49 sıra ördük. Arka parçamızı da 49 sıra öreceğiz. Arka taraftan sayarsak şu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49. 49 sıra örelim arka parçamızda. Daha sonra omuzlardan dikelim. Arka parçamızı 49 sıra örerek tamamladım. Ön parçamızı omuzdan arka parçaya birleştirdim. Şimdi sol parçamızı birleştirdim. Şimdi sağ parçamızı birleştireceğim. Şu şekilde koyup bu şekilde dikeceğim. İpimi iğneye geçirdim fakat 2 kat alarak dikeceğim. Bu omuz kısmının çok kalın olmaması için 2 kat iple dikiyorum. Bu şekilde sıkıştıralım önce. Daha sonra bu şekilde dikelim. Şimdi düğüm atıp sıkıştıralım. İpimizi aralardan geçirerek kaybedelim.
Şimdi ipimi oradan keseceğim. Bu şekilde omuzları diktik. Şimdi kolları örmeye geçelim. Kolumuz için 7 numara şişe 22 ilmek atarak başlıyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. Bir ters, bir düz olarak 7 sıra öreceğiz. 7 sıra lastik öreceğiz. İlk sıramızı bir ters bir düz olarak örüp tamamladım. Şimdi 7 sıra örüp gelelim. 7 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi bu sırada artırmalara geçiyoruz. Şişimizde toplam 22 ilmeğim var. 10 ilmek daha artırma yapacağım. İlk ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Daha sonra bu alttaki ipi şişime geçiriyorum. Bunu da düz olarak örüyorum. Daha sonra 2 ilmek düz örüyorum. Alttaki ipi şişime geçirip bir ilmek artırıp artırmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Yine alttaki ipi şişime geçiriyorum. Bir ilmek burada artırıyorum. 2 ilmek düz örüp bir ilmek artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıp artırmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Yine 2 ilmeği düz ördüm. Bir ilmek artırdım. 2 ilmek düz örüp bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum. Yine 2 ilmek düz örüp bir ilmek artırıyorum. Sonda olan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimi ters, ön yüzde düz olarak öreceğim. Kolumuzu bu şekilde örelim. Daha sonra diğer kola geçelim. Kolumuzu 33 sıra ördüm. Sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 33. Kolumuzu 33 sıra ördükten sonra arka yüzde kesiyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Çok sıkı kesmeyelim arkadaşlar. İki ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Kolumuzu bu şekilde keselim. Kolumuzu kestikten sonra ipimi kestim. Dikmek için ip bıraktım. Şimdi şu şekilde kolumu dikiyorum.
son ilmeğimizin arasına batıyoruz. Şu şekilde. Bu şekilde açıyorum. İğnemi bu şekilde batarak ipimi çekiyorum. Bu şekilde kolumuzu dikip bitirelim. Kolumu dikip tamamladım. Diğer kolumda daha önce dikip hırkamı birleştirmiştim. Şimdi bu kolumuzu birleştireceğiz. Fakat birleştirmeden önce hırkamızın yan tarafını dikeceğiz. Şu şekilde kolu hırkaya koyuyorum. Bu şekilde ölçüyorum. Buraya kadar hırkamızın yan tarafını dikelim. Daha sonra kolumuzu birleştireceğiz. Hırkamızın yan tarafını da kolumuzu diktiğimiz gibi dikelim. Bu şekilde kolumuzu ölçtüğümüz yere kadar dikelim. Daha sonra kolu bedene birleştireceğiz. Buraya kadar diktim. Şimdi kolumla bedeni birleştireceğim. İğneyi iç tarafa geçiriyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Kolumuzun tam dikmiş olduğumuz yerden birleştirmeye başlıyorum. Yani iki bedendeki dikiş ve koldaki dikiş birbirine denk gelecek şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde çevirerek kolumuzu etrafından dikiyorum.
Bu şekilde çok fazla gerdirmeden dikelim. Kolda çektirme olmasın. Kolumuzun alt kısmını da şu şekilde birleştirip düğüm atarak sabitleyelim. İpimizi de içerisinden geçirip kaybedelim. İpimizi keselim. Kolumuzu bu şekilde diktik arkadaşlar. Şimdi ilmek alıp yakasını da örelim. Şimdi arka kısma ipimi bağladım. İlmeklerimi almaya başlıyorum. İlmeklerimi tığ yardımıyla alacağım. Buradaki boşluklara batarak ilmeklerimizi alacağız. 2 ilmekte bir ara boşluğa batacağız. Çok seyrek olmaması için 2 ilmekte bir ara boşluklara batacağız. Şimdi burada olan büyük boşluğa batıp ilmeğimi alıyorum. Şimdi yandaki boşluğa batıp ilmeğimi alıyorum. Bir de arada olan buradaki küçük boşluğa batıyorum. Çok seyrek alırsak arkadaşlar yakada çektirme olur. Çektirme olmaması için ilmeklerimizi orantılı almamız gerekiyor. O yüzden iki tane büyük boşluktan sonra bir tane küçük boşluktan ilmeklerimizi çıkaralım. İki boşluktan sonra bir de iki boşluğun arasındaki buradaki küçük boşluğa batarak ilmeğimizi çıkaralım. Bu şekilde hırkamızın yakasından ilmeklerimizi alalım. Bir ters bir düz olarak örmeye geçelim. Ense kısmından ilmeklerimi alıyorum. Şu şekilde alta gelen ilmeklerin altından batarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Yani burada düz örgülere denk gelecek şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Şu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Alt tarafa bakan ilmeklere batıyoruz. İlmeklerimizi tamamlayalım. Toplamda yakamızda 110 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir ters bir düz olarak örelim. Bir ters bir düz, bir ters
bir düz. Elinizde 7 numara misinalı şişiniz varsa misinalı şişle daha rahat örebilirsiniz arkadaşlar. Yakamızı bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. Yakamızı 2 sıra ördüm. Arka yüzde 3. sırayı giderken ilik açacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmeğim kaldı. Dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya bir tane ilik açıyorum. Şimdi kesmiş olduğumuz ilmeği de sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6, 7. 7 ilmek örüyorum. Tekrar dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci iliğimi açıyorum. Tekrar kesmiş olduğum ilmeği de sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek örüyorum. Tekrar dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçüncü iliğimi açıyorum buraya. Daha sonra bir ters bir düz olarak üçüncü sıramı da tamamlıyorum. 3 tane ilik açtık. İlik aralarımızda 7 ilmek olacak arkadaşlar. Sonda 20 ilmeğimiz kalınca ilik açmaya başlıyoruz. Üçüncü sırada arka yüzde. Yine bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. Açmış olduğum ilikleri de örüyorum. Bir ters bir düz olarak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Toplam 4 sıra ördük. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde hem örüp hem keseceğiz. Düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği örmüş olduğum ilmek üzerinden geçiriyorum. İlmeklerimizi çok sıkmadan keselim. Hem örüp hem keserek hırkamızı tamamlayalım. Yakamızı kestikten sonra 3 tane düğmemizi hırkamıza diktim. 10 tane de çiçeğe ihtiyacımız olacak. Ben 9 tanesini yaptım. 9 tanesini hırkamıza diktim. Bir tane daha çiçek yapacağım. Onu da bu kısma dikeceğim. Şimdi son çiçeğimizi de birlikte yapalım. Hem de çiçek yapımını da göstermiş olayım.
Çiçeğimi yaparken 3 numara tığ kullandım. Orta kalınlıkta da ip kullandım. Şu şekilde ipimi çeviriyorum. Sihirli halka yapıp sıkıştırıyorum. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Dolama yapıp hepsini birlikte topluyorum. Sıkıştırıp bir zincir çekiyorum. Tekrar dolama yapıyorum. Hepsini birlikte alarak sıkıştırıyorum. Bu şekilde 5 tane boşluk yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Dolama yapıp hepsini birlikte toplayıp sıkıştırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dolama yapıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincirle sıkıştırıyorum. Tekrar bir zincir çekip bir boşluk daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 boşluğumuz oldu. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ipimi çekerek sıkıştırıyorum. Daha sonra ilk yaptığımız boşluğa batıp sıkıştırıyorum. Toplamda 6 tane boşluğumuz oldu. Şimdi 6 tane boşluğumuzu çiçek yapraklarını yaparak dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane boşluğumuzu doldurup hepsini birlikte topluyorum. Burada tutmuş olduğum ipe tekrar batıyorum. Hepsini bir alarak sıkıştırıyorum. Şimdi bir zincir çektik. Yine 8 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yandaki boşluğa batıyorum bu sefer. İkinci yaprağımı yapmak için yandaki boşluğa batıyorum. Yapraklara elimizle form verebiliriz, düzeltebiliriz arkadaşlar. Yine 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8. Dolama yapıp boşluğa batıp 10 kez dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine hepsini bir toplayıp sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip yandaki kutucuğa batıyorum. Üçüncü yaprağımı yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincir çektim. Yine 10 defa dolduruyorum içine. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 kez boşluğa batıyoruz. Bir 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yine yandaki boşluğa batarak dördüncü yaprağımı geçiyorum. Bütün boşlukları dolduralım. Toplamda 6 tane yaprak olacak arkadaşlar. Daha sonra orta kısmına geçelim. Çiçeğimi tamamladım. Şimdi ortasını yapalım. Yine aynı kalınlıkta bir iple şu şekilde bir zincir çekiyorum. Daha sonra geniş bir zincir çekip bir zincirle sıkıştırıyorum. Burada bir boşluk oluşturuyorum.
Daha sonra şişime dolama yaparak buradaki boşluğa 6 kez batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bunu da bu şekilde hepsini birlikte toplayıp sıkıştırıyorum. Şimdi bunu tığ yardımıyla ipleri arka tarafa geçiriyorum şu şekilde. Sıkıca bağlayarak sabitliyorum. Bu şekilde uzun olan ipleri de makasla kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da buraya dikeceğim. İki kat ip aldım arkadaşlar. Hırkamın kendi ipinden 2 kat ip alarak dikiyorum. Şu şekilde. İlk önce sıkıştıralım. Daha sonra çiçeğimizi hırkaya bu şekilde birleştirelim. Hırkamın kendi renginde dikiyorum. Hırkamızın iç kısmında çirkin bir görüntü oluşmaması için kendi rengiyle dikiyorum. Arka kısmına geçip düğüm atarak ipimi sıkıştırıyorum. İç kısımlara batarak ipimi kaybediyorum. Bu şekilde hırkamızın iç kısmında herhangi bir görüntü kirliliği olmuyor arkadaşlar. Renkli iplerle dikmiş olsak arka kısmı da çirkin olurdu. Bu şekilde çiçeklerimi dikerek hırkamı tamamladım. Hırkamıza ütü buharıyla hafif ütü verip elimizle şu şekilde düzeltebiliriz. Ütünün kendisini asla hırkaya dokundurmuyoruz. Yukarıdan hafif buhar verip elimizle şu şekilde düzelterek şekil verebiliriz arkadaşlar. Ama ütüyü kesinlikle hırkamıza dokundurmuyoruz. Hırkamızı bu şekilde tamamladım. Çok tatlı oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.